Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda son dönemde karşıma sıklıkla çıkan altıgen formda bir çiçek motifi çalışacağım. Aynı zamanda bu motifleri birleştirerek üçgen form değil, kare formda konik şeklinde açılmayan bir bluz nasıl yaparız? Bu motifleri nasıl ekleriz? Bunu anlatacağım. Bunun için ince bir ipliğim var ve gördüğünüz gibi 1,70 mm 3 numara tığ kullanıyor olacağım. Renkli dantel iplikleri kullanabilirsiniz. İnce koton iplikler kullanabilirsiniz. Ya da arzu ettiğiniz tüm ipliklerle yapabileceğiniz bir motif. Öncelikli olarak sihirli halkamla başlıyorum ve sihirli halkamın içerisine 3 tane zincir çekiyorum. Sonrasında 23 tane daha ikili trabzan ekliyorum. İlk çektiğim 3 zincir benim birinci trabzanım. 23 trabzan daha ekleyip toplam 24 tane ikili trabzandan oluşan bir çiçek göbeği elde etmiş olacağım. Burayı farklı renkle de yapabilirsiniz. Yani göbekler farklı renk, daha sonra yapraklar farklı renk çalışabilirsiniz. En son sırada da yine farklı bir renkle birleştirme de yapabilirsiniz. Tek renk çalışabileceğiniz gibi birden fazla renkle de çalışabilirsiniz. 23. trabzanımı ördükten sonra başlangıçtaki 3 zincirin üçüncüsüne ilmek kaydırıyorum ve 7 tane zincir çekip 4. boşluğun içerisine sık iğne ile 7 zincirimi sabitliyorum. Bir yuva elde etmiş oluyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 4. boşluğun içerisine sık iğne yapıyorum. İkinci yuvamı elde ediyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 3 boşluk atlıyorum. 4. boşluğun içerisine sık iğne ile sabitliyorum. 3. yuvamı elde etmiş oluyorum. Toplamda 6 tane yaprağım, 6 tane de yuvam olmuş olacak. Her bir 7'şer zincir ve 4. boşluğa sık iğne ile sabitleniyor. En son 7 zincirimi başlangıç zincirimin içerisine ilmek kaydırıyorum ve ilk yuvamın içerisine 2 tane sık iğne yapıp yapraklarımı yapmaya başlıyorum. 10 tane zincir çekiyorum. Tığıma 6 sefer ip doluyorum ve ikişerli gruplar halinde 7 seferde bu iplikleri, ilmekleri örüyorum. 7'li uzunca bir trabzan elde etmiş oluyorum. 6 sefer ip doluyorum. Yuvaya batıyorum ve 1 2 3 4 5 6 7 seferde ilmeklerimi örüyorum. 6 sefer ip doluyorum. Yuvaya batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 seferde örüyorum. Her seferinde ikişer ilmek eksilterek. Bu 7'li trabzanlarımdan toplamda 7 tane örüyorum. Yani başlangıçtaki 10 zincirlik dahil değil, 10 zinciri çekiyorum. 7 tane 7'li trabzan örüyorum ve 10 tane zincir çekip yuvanın içerisine bir tane sık iğne yapıp yaprağımı tamamlıyorum. Yuvaya bir sık iğne daha yapıyorum. Hemen yandaki boşluğuma, yuvama geliyorum. 2 tane sık iğne ile yeni yaprağıma başlıyorum. 10 tane zincir çekiyorum. 10. zincirimden sonra yine tığıma ipimi 6 sefer doluyorum. Yuvama batıyorum. İkişerli gruplar halinde 7 seferde bu doladığım iplikleri örüyorum. 7'li uzunca bir trabzan elde etmiş oluyorum. Yine aynı şekilde bu 7'li trabzanlarımı 7 taneye tamamlıyorum. 10 zincirle yaprağımı bitiriyorum. Bütün yapraklarımı aynı sayılarla tamamladım. En son 10 zincirimi çekiyorum. Ve son yuvamın içerisine batıp 2 tane sık iğne örüyorum. Hemen yandaki sık iğnenin içerisine batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Şimdi 10 zincirlik
boşluğum var. Bu boşluğa batıp 10 zincirin üzerine, daha doğrusu sık iğneler yapmaya başlıyorum. Toplam 11 tane sık iğne yapıyorum bu 10 zincirlik boşluğuma. Birinci sık iğneyi de yaptıktan sonra trabzanların üstündeki boşluklara geliyorum. İlk boşluktan başlayarak yedi tane daha sık iğne örüyorum. 7 trabzanın üstünde 7 boşluğum var. Her birine birer tane sık iğne örüp trabzanların da üstünü geçiyorum sık iğne ile. Yapımı son derece kolay bir motif. Çok hızlı ilerliyor. Şimdi 7. sık iğnemden sonra sol tarafta çektiğim 10 zincirlik boşluğa geldim. Buna da yine 11 tane sık iğne örüyorum. Yani sağdaki 10 zincirlik kısımda 11 sık iğne, 7 trabzanın üzerine 7 sık iğne, soldaki 10 zincirlik kısma 11 sık iğne. Her bir yaprakta örüyoruz. Son sık iğnemi de yaptıktan sonra bakın, tam ortada yaptığım sık iğnenin üzerinde boşluk oluşmuş oluyor. Oraya ilmek kaydırarak motifimi bağlıyorum. Hemen yanındaki boşluğa geçiyorum. 11 tane sık iğne örüyorum. Burayı hızlıca da geçebilirsiniz. 11. sık iğneden sonra 7 tane trabzanın üstündeki boşluklara geliyorum. Ve bunların her birine birer tane, toplam 7 tane sık iğne de trabzanlarımın üzerine örüyorum. Ve yine sol taraftaki 10 zincirlik boşluğa da 11 tane sık iğne örüyorum. Arada yaptığım 4 tane benim sık iğne vardı. 2 sağda 2 solda, onların tam ortasına batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Son sık iğneme geldim. İlmeğimi kaydırdım. Ve bakın, ilk yaptığım 10 zincirlik kısımdaki sık iğneye geliyorum ve burada ortaya bir sefer ilmek kaydırdım ve 6 tane daha ilmek kaydırıyorum. Buradan sayalım. 5 tane boşluk kalacak. Bu 5 boşluğun içerisine de birer tane sık iğne yapacağım. Ve yine orta kısımda ördüğüm o 7 tane sık iğnenin üzerine geleceğim. İlkinin üstüne battım, bir sık iğne yaptım. 3 tane zincir çektim. Hemen dibine batıp ilmeğimi kaydırıyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. Yedi tane zincir çekiyorum. Burada büyük bir kirpik yapacağım. Hemen dibine batıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. 3 tane sık iğne örüyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Ve yine zincirlerin dibine batıp, orada 2 tane halka duran kısım var. Buradan ilmeğimi kaydırıyorum. Ve 3. kirpiğimi de yapıyorum. Şimdi sırasıyla takip eden 5 boşluğa birer tane sık iğne yapıyorum. Ve ilk yaprağımı tamamlamış oluyorum. Yaprakları birleştireceğiz burada. Hemen yandaki yaprakta bakın. İlk trabzanın üzerindeki sık iğneden geriye doğru 5 tane tepe boşluğu sayıyorum. Ve o noktaya batıp sırayla 5 tane yine
sık iğne örüyorum. Yani 5. boşluğa ilk sık iğnemi yaptım. Sonra 4 tane daha ekliyorum. Ve yine burada 7 tane trabzanın üzerinin boşluğuna gelmiş oluyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Bunun üzerine 3 zincir çekiyorum. İlmek kaydırıyorum. 3 tane sık iğne örüyorum. Yedi tane zincir çekiyorum. Ve yine zincirlerin dibine batıp ilmeğimi kaydırıyorum. 3 tane sık iğne örüyorum. Üç tane zincir çekiyorum. Zincirin dibine batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Görüntüm bu şekilde. Yapraklar birleşmiş oluyor. Bütün yaprakların üzerine aynı şekilde yaparak altıgen formlu motifimi tamamlamış oluyorum. Gördüğünüz noktalardan birleştirme yapıyorum ve iki motifi birleştiriyorum. Kirpik uçlarından yapıyoruz birleştirmeleri. Şimdi üçüncü motifi birlikte ekleyelim. Gösterdiğim noktalardan zincir sayılarının yarısı olacak şekilde ekleme yapıyorum. Şimdi orta noktadan başladım. 3 zincir çektim. Ortadaki uzun kirpiğe ilmek kaydırdım. 3 zincir çektim. İlk zincirin dibindeki noktaya battım. İlmeğimi kaydırdım ve kirpikten eklememi yaptım. 3 tane sık iğne yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Karşı tarafta 3 zincirlik kirpiğime batıyorum. İlmek kaydırıyorum. 2 zincir çekiyorum. Başlangıçtaki zincirlerin dibine batıp ilmek kaydırıyorum. 5 tane sık iğne yapıyorum. Ve diğer yaprakta yine az önce yaptığımız gibi 7 trabzanın üstünde kalan boşluktan geriye doğru 5 tane sayıp o noktadan sonra ilk 5. boşluğa bir sık iğne, takip eden 4 boşluğa da birer tane, toplam 5 tane sık iğne yapıyorum. Ve buradan ilk noktaya kadar geliyorum. İlk noktanın birleştirmesini yaptım. 3 sık iğne yaptım. 3 zincir çektim. Orta noktada yine karşılıklı 7'şer zincirlik olan kısmı birleştirmiştim. Oraya battım, ilmek kaydırdım. 3 zincir çektim. Dibine batıp ilmek kaydırdım. 3 tane sık iğne ördüm. 2 zincir çekiyorum. Soldaki motifin yine 3 zincirlik kısmına batıyorum. İlmek kaydırıyorum. 2 zincir çekiyorum. Başlangıçtaki 2 zincirin dibine batıp ilmek kaydırıyorum. Üçüncü yaprakta da yine 3 zincirlik ilk kirpiği ve 7 zincirlik ikinci kirpiği birleştiriyorum. Ve üçüncü kirpiği serbest şekilde örüyorum. Onda birleştirme yapmıyorum. Şablon olarak kullanabileceğiniz göğüs kısmının motifleri bunlar. Göğüs kısmındaki birleştirmeden sonra her iki tarafta yan yana 4 motifim oluşmuş oldu. Sağ tarafta bu motiflere 3 motif ekliyorum. Sol tarafta 5 motif ekliyorum. Ve bakın katlama şeklini göreceksiniz. Birer motif sağda ve solda serbest kaldı. Bunları da her iki yandan katlayıp 3 motife sağdan ve soldan birleştirme yapıyorum. Ve burada düz bir form elde etmiş oluyorum. Şimdi aşağıda kalan oyuklara yine birer tane motif ekleyeceğim. Bakın şu şekilde de görelim. Takıldığınız yerde şablona geri dönebilirsiniz. Sağda ve solda birleştirmediğim motifler var. Bunları örerken tabii siz birleştireceksiniz. Ben göstermek için sonradan yapacağım birleştirmelerimi. Ve şu kısımlara da yine birer tane motif birleştireceğim.
Bunları da yine kirpiklerden birleştirme yapıyoruz. Yine arka kısımda da 4 tane motif olacak ve motifleri de bu şekilde birleştirmiş olacağız. Ben burada bitirdim ama daha uzun şekilde örmek isterseniz yine aynı sistemle birleştirmeye devam edebilirsiniz. Bitmiş halinin görüntüsü de bu şekilde oluyor arkadaşlar. Umarım benimle birlikte örüp keyifli güzel günlerde kullanırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.